İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri Urla. İzmir havaalanından Çeşme otoyoluyla 33 dakikada ulaşılan Urla, doğası, birbirinden lezzetli yemekleri, uluslararası etkinlikleri ve Haziran ayından itibaren etkili olan kuzey rüzgarlarıyla özellikle yelken sporuyla uğraşanlara rüzgar ve denizle iç içe olacakları keyifli zamanlar yaşatmakta. Geçmişi M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzanan Urla'da yapılan kazılarda bulunan tarihi kalıntılar, bölgenin önemli bir liman kenti olduğuna işaret etmektedir. Plazomenia Antik Kenti'nin kalıntılarının bir kısmı Urla İskele Mahallesi'nde ve diğer bir kısmı da Karantina Adası üzerinde bulunmaktadır. 6. yüzyıla kadar işlek limanı ve iskelesi sayesinde bir ticaret merkezi olarak faaliyet gösteren Urla, zengin bir şehir olarak hızla gelişmiştir. Yüzyıllarca yörede üretilen zeytinyağı, şarap, kuru üzüm ve incir buradan deniz yoluyla tüm dünyaya taşınmıştır. Dünyanın bulunmuş en eski zeytinyağı fabrikası da Urla İskele Mahallesi'nde yer almaktadır. Üzüm ve zeytin. Ama özellikle üzüm, Urla'nın tarih boyunca en belirleyici ürünü olmuştur. Ağustos ayının eski takvimle 1'i, yeni takvimle ise 14'üne denk gelen hafta kutlanan bağ bozumu, Urla'da ayrı bir bereket ve şenliktir. Urla ve civar köylerden gelen insanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de bağ bozumu ve hasat zamanı büyük kutlamalar yapmaktadır. Urla, geleneksel bağ bozumu şenlikleri olarak bilinen bu kutlamalara artık sadece yöre halkı değil, dünyanın farklı coğrafyalarından Urla'ya gelen misafirler de katılmaktadır. İlk hasatın yapılıp bağların toplanmasının ardından ürünler, Kasım ayından itibaren güneyli rüzgarların peşi sıra yelkenli teknelerle Avrupa'ya doğru yola çıkarmış. Tabii ticarette en önemli faktör yürütücü güçler. Tekneyi ne yürütür? Zannedildiği gibi kürek yürütmüyor. Kürek çekmek çok meşakkatli, çok zor ve sonu olmayan bir iş. Ama buna karşı rüzgar gücüyle hareket ticaretin zaten ana başlamasına neden olan faktörlerden bir tanesi. Çünkü tekneler artık belirli denizlerde, belirli rotalarda seyir yapabiliyor. Tabii hakim rüzgarlar esas alınıyor. Bir zamanlar Urla'nın birbirinden kıymetli ürünlerini deniz aşırı ülkelere taşımak için seferber olan meşhur Urla Rüzgarı, şimdilerde Urla geleneksel bağ bozumu şenlikleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların yelkenli teknelerinden yayılan sevinç, heyecan ve coşku çığlıklarını tüm dünyaya taşıyor. İzmir'den katılıyorum. Urla'dan katılıyorum. I'm from South Korea. Aşağıdan. I come from Greece. From South Korea. Sahilde bir yer beğendik. Buranın yapımını ben üstlendim. Çocuklar gittiğim zaman hepsi boynuma sarılıyor ve öpüyor, beni öpüyorlar. Amca diyorlar, baba diyorlar, dede diyorlar. Bundan büyük bir şey olamaz diyorum ben de. Bugün dünyaya açılan her şeyini sizler takip ediyorsunuz. Ben gururlanıyorum. Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü tarafından Urla Igor çatısı altında 5 yıldır sürdürülmekte olan Optimist Yelken Yarışları bağ bozumu şenliklerinin en renkli bölümünü oluşturuyor. 2010 yılından bugüne önce kulüp, sonraki yıllarda il ve bölge yarışları şeklinde gerçekleştirilen bağ bozumu yelken yarışları 2013 yılından beri uluslararası boyut kazanmıştır. Özellikle Ege bölgesinde
İzmir'de bu tip organizasyonların yapılması, bunların uluslararası bir platforma taşınması çok daha farklı bir boyut getiriyor. Tabii ki bu yarışın bir de takım yarışı olmasından dolayı daha esprili ve cazip olduğuna inanıyoruz. Uluslararası Yelken Federasyonları Birliği yıllık takviminde de yer alan yarışlar, 2013'te komşumuz Yunanistan'a ilave olarak 2014 yılında Tunus, Güney Kore ve Hindistan'ın milli takım sporcularının da katılımı sonrasında Uluslararası Optimist Sınıf Birliği'nin takvimine de girdi. Su sporlarına çok önem veriyoruz. O yüzden de Ali Rıza Mete Spor ve Yelken Kulübü bizim için çok önemli. Çocukların burada her gün geliyoruz, bakıyoruz. Spor yapmaları bizim için çok keyif veriyor bizlere. O yüzden herkesi Urla'ya ve Yelken'e bekliyoruz.